Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere iki şiş örgülerinize çok yakışacak güzel bir modelle geldim. Yapımı da bir o kadar kolay bir örnek arkadaşlar. Hemen şöyle modelin yapımı için elimde beyaz kartopu ipim var. Şöyle gördüğünüz gibi bebe yünüm var. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin önerdiği şiş numaralarını kullanabilirsiniz. Evet, buyurun, dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Evet, modelimi ilmekler toplayarak başlıyorum arkadaşlar. Modeli kurabilmemiz için ilmek sayılarımız 14 ve 14'ün katları artı 4 ilmekle modelinizi kurabilirsiniz. Artı 4 ilmeğimizin ikisi modelimiz için, ikisi ise kenar ilmekleri olarak ayarlayın. Hemen şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. İlmeklerimi atarak başlıyorum. Sizlere ben bir model üzerinde anlatacağım. Tabii ki sizler örgünüzün enine göre 14 14 14 ilmek atıp 4 tane ilmek eklemeniz yeterli gelecektir. Evet, şöyle ben ilmek sayılarımı ayarlayıp geliyorum. Evet, bir model gösterecek kadar ilmek sayılarımı attım. Hemen şöyle 2 4 6 8 10 12 14 artı 4 ilmek. Şöyle birinci sıramız arka yüzden hemen başlıyorum. İlk sıram olduğu için kenar ilmeğimi örerek alıyorum düz bir şekilde. Bu sıramı düz örüyorum arkadaşlar. Modelimin ön yüzüne geçebilmek için bu sıramı düz bir şekilde örüyorum. Bu modeli sizler dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde yapmış olduğum gibi sizler de yapabilirsiniz. Hemen şöyle ben bir sıra düz örerek örgümün ön yüzüne geçeceğim. Hemen modelimizin ön yüzünden birinci sıradan başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 tane ara ilmeğimiz olan 2 tersi örüyorum. 2 ilmek ters. Burada 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. 4 ilmek düzden sonra hemen şuradaki 2 ilmeğimi içten dışa doğru şöyle kesim yapıyorum. Sağa doğru kesiyoruz arkadaşlar. Sağa doğru kesim yaptıktan sonra 2 defa şişimin başına ipimi alıyorum. Burada 2 ilmeğimi yine sola doğru kesiyorum düz bir şekilde. Devam ediyorum. Yine 1 2 3 4 tane düz ilmeğimi örüyorum. Kenarda yine ara ilmeğimiz olan 1 2 ters ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de örerek bu sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde de arka yüzünde de örnek kuruluyor arkadaşlar. Hemen arka yüz ikinci sıramızda ise kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1 2 düz ilmeğimi ördüm. Tekrar 1 2 3 tane ters ilmek ördüm. Şöyle 2 düz ilmeğimden sonra 3 tane ters ilmeğim. Burada 2 tane ters ilmeğim var. Burada yine kesim yapıyoruz. Yani arkada da önde de kesim yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki ilmeklerimi şu şekilde
yönlerini çeviriyorum. İpim kendimden tarafta. Şöyle şişimi batırıyorum. Bu arka kısımdan bu şekilde bir kesim yapıyorum. Burada yine 2 defa şişimin başına ipimi alıyorum. Buradaki dolamış olduğum ipi çözüp çıkartıyorum. Şöyle tekrar dolayalım. Buradaki 2 tane ilmeğimi yine sola doğru ters kesim yaptım. Arka yüzde de bu işlemi yaptık. Tekrar burada 1, 2, 3 tane ters ilmeğimi ördüm. 1, 2 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar devam ediyorum. Modelin ön yüzündeyiz. 3. sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 tane ilmeğimi, ara ilmeğimiz oluyor. Ters örüyoruz arkadaşlar. 2 ters ilmeğimden sonra 1, 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek düzden sonra buradaki ilmeklerinizin yönleri bu şekilde değilse arkadaşlar düzeltin yönlerini. Benim düz duruyor. Hemen şöyle genişlettim. İçten dışa doğru bir kesim yaptım. Şişimin başına 2 defa ipimi aldım. Buradaki diğer dolamış olduğum ilmeğimi açtım. Tekrar burada 2 tane ilmeğimi yine sola doğru kesim yaptım. Tekrar burada 1, 2 düz ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 düz ilmeğimi ördüm. Burada 3 tane düz ters ilmeğimiz var. Ön taraftan düz, arka taraftan ters olan 3 ilmeğimiz var. Şimdi bir tanesini ters örüyorum. Buradaki ilmeklerimin hemen şöyle bu şekilde alarak yönlerini değiştirip yine burayı da sağa doğru kesiyoruz arkadaşlar. Bunun kesimi arka yüzde şöyle genişletelim. Şöyle arka kısımdan şişimi batırıyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum ve kesiyorum. Burada yine dolamayı unutmuyoruz. Buradaki dolamış olduğum ilmeğimi de çözüyorum. Tekrar buradaki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Bir tane ters olan ilmeğimi örüyorum. Yine ara ilmeklerimiz olan düzleri örüp kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi tekrar modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Modelimizin ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters. 1, 2. 2 ters ilmeğimi ördüm ve burada 2 tane artık ilmeğimiz kaldı. Burada eksiltmeler yaptık. Sonra eksiltmelerden sonra bu eksilttiğimiz ilmekleri tekrar ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi son 2 tane ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi de yine bu şekilde genişlettim. İçten dışa doğru bir kesim yapıyorum. Yine şişimin başına 2 defa ipimi aldım. Yani doladım. Diğer ilmeğimi bıraktım. 2 ilmeğimi yine sola doğru kestim. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Tekrar burada ara ilmeklerimi 2 tane ters örüp kenar ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm. Örgümün arka yüzündeyim şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 düz ilmeğimden sonra bir tane ters ilmeğim var şimdi burada.
Bir tane ters ilmeğimi ters bir şekilde ördükten sonra burada eksiltmiş olduğumuz ilmeklerimizi, şu iplerimizi de şöyle sıkıştırırsak, açarsak ön kısımdaki düz örgümüz düzelecektir arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane ilmek topluyorum. Ters ilmekten sonra şu şekilde 1 2 3 ve 4 tane ilmek topladım bu şekilde. Şimdi dolamış olduğum ilmeğimi de bıraktım. Burada kaç tane ilmeğimiz var? 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz var. Arka yüzde modelimizin 5 tane ilmeğimiz var. Burada yapmamız gereken ipi ön tarafa aldık. Burada hemen arka yüzden bütün ilmekleri aldım. Hemen bir kez ördüm. Ve diğer şişime aldım. Diğer şişimden bir kez ters örüyorum. Şöyle sıkıştıralım. Tekrar bir kez daha örüyoruz bu şekilde 2 ilmek. Tekrar aldım. Diğer şişime taktım. Bir kez ters örüyorum. Şöyle hemen düzeltelim elimizle. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Tekrar buraya eksiltmiş olduğumuz 4 tane bu şekilde eklediğimiz ilmeğimizi tekrar ekliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. 1 2 3 ve 4 ilmek ekledim. Buradaki bir tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar 2 tane düz ara ilmeğim olan ve kenar ilmeğimi de örerek tamamladım. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Hemen şöyle göstereyim modelin ön yüzünde. Şuraları birazcık şu şekilde çekiştirdiğimiz zaman düzeliyor. Şimdi arkadaşlar burada modelin ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. 2 ters ilmeğimizden sonra burada 1 burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane düz ilmek örüyoruz. Birini normal örme şekliyle aldım. Benim alış şeklim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradaki ilmeklerimizi düzgün dursun diye şöyle şu kısımdan alırsak daha düzgün durur. Tabii ki bu şekilde de örebiliriz buradaki ilmeklerimizi. Ama şöyle alırsak daha düzgün olur. 2 3 şöyle genişleteyim. 3 4 5 6 7 tekrar artırmış olduğumuz ilmeklerimiz 8 9 tekrar düzelteyim burayı. 11 ilmek, hemen 11 tane ilmeğimi 12 ve 2 tane ters ilmeğim, kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizin son sırasındayız. Arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz 12 ters ilmeğimiz var. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 düz ara ilmeklerimiz olan 2 düz kenar ilmeğimi de örerek modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Hemen şöyle modeli göstereyim. Kalpli bir model arkadaşlar. Ajurlu, kalpli, güzel bir model. Hemen şöyle. Bundan sonraki yapacağımız işlem şuradan itibaren yapmış olduğumuz işlemin aynısı. Burada artık ön kısımda model kuruyoruz. Yine burada olduğu gibi burada kenar ilmeğimizi alıp 2 ters ilmekten sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüp buradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Buradaki 2 ilmeği sola doğru kesip şuradan itibaren yapmış olduğumuz işlemi tekrar ediyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi ben daha önce yapmış olduğum büyük parçada sizlere modelimi göstereyim. Hemen şöyle alalım. Evet, gerçekten çok zarif, hoş duran bir örnek. Şöyle hemen yakından göstereyim arkadaşlar. İç içe böyle kalpler çıkan hoş bir örnek. Etek kısmı da bu şekilde, siz dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz ama bir kıvrılma olmuyor etek kısmında, bu şekilde görünüyor. Görüntüsü bu arkadaşlar. Hemen şöyle arka yüzünü de çevirelim. Arka yüzüne de bakalım. Arka yüzü de bu şekilde duran, temiz duran bir model. Evet, bu modeli ben nelere yakıştırdım? Ben bu modelden çok güzel bluzlar olur diye düşünüyorum. Yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. Mevsimlik örgülerinizde şahane duracak bir model. Çeyizlik örgülere yakışacak bir model arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.